Bugün çok severek ördüğüm, tasarladığım bu mandala desenli çantanın tarifini paylaşacağım. Çantamı geçen sene başlamıştım örmeye. Bir tarafını geçen sene örmüştüm. Bu tarafını da bu sene birlikte ördük videoda. Ancak bitirebildim. Böyle bambu saplarım vardı. Onları değerlendirmek için bunu kullandım. Normal askı yapabilirsiniz ipinizden ya da deri sap kullanabilirsiniz. Çantamın şu çapı genişliği 35 santim oldu. İçi de epey geniş. Astarlamadım henüz ama astarlamayı düşünüyorum. Umarım beğenir ve denersiniz. 3,5 milim tığla ördüm. İplerim normal kilo ile satılan iplerden. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Parmağıma doladım bu şekilde. Şimdi burada 12 tane ikili trabzan çalışacağım. İsterseniz 3 zincir çekerek başlayabilirsiniz. 3 zincirin yanına 11 tane ikili trabzan yaparsınız. Ben zincir çekmeyi sevmediğim için bu şekilde ipimi, tığımı doladım. Başına aldım. İçine giriyorum. Şu anda 3 tane ip gözüküyor. Bakın ikisini alıyorum. Daha sonra ikisini alıyorum. Direkt ikili trabzan yaparak başlıyorum. Bu şekilde halkamın içine 12 tane ikili trabzan yapacağım. Video çok uzamasın. 12 tane ikili trabzan yapıp sıranın sonunda görüşelim. 12 tane trabzanımı yaptım. Şuradan ipimizi çekerek halkamızı sıkıştırıyoruz. Çok çekmiyoruz. Kağıt ip kopuyor çünkü. İlk yaptığım trabzanın tepesine giriyorum. Zincir çektiyseniz zincirin tepesine giriyorsunuz. İlmeğimi kaydırıyorum. Sıramı kapatacağım. Şimdi ben renk değiştireceğim. O yüzden ipimi kesiyorum. Bu çalışmayı yaparken en az 2 renk kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü belli olmuyor model tek renk çalışınca. Ben birkaç tane farklı renk çalışacağım. Hatta birkaç taneden fazla. İpimi kestim. Rengimi aldım. Şöyle bir zincirle tığımda kilitledim. Herhangi birinden başlayabiliriz. Ben şuradan hemen bağladığım yerden başlayacağım. Şurası oluyor ilmeğin üzeri. Bir sık iğne yapacağım. İçine girdim. İlmeğimle birlikte 2 tane ipim var. İkisinin içinden geçirdim. Bir sık iğne yaparak başladım. Şimdi bir tane trabzanın üzerine sık iğne, bir tane de şu altından girerek, ben bacağına girmek diyorum buna, ikili trabzan yapacağız. Girdim altından. 1 2 seferde çıktım yukarıya. Tekrar göstereceğim. Şu ipi de yürüteceğim bu arada. Şöyle göstereyim nasıl girdiğimizi. Tığı direkt bu trabzanın altından sokuyoruz bacağına bu şekilde. Bakın böyle gözüküyor tığ. O şekilde çalışıyoruz. İkinci trabzanıma geçtim. İlk olarak üzerine girip bir sık iğne çalışıyorum. Daha sonra altından tığımı geçirerek ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüsüne geçtim. İlk olarak üzerine sık iğne. Daha sonra altından dolaşarak bu şekilde geçerek ikili trabzan. Her trabzanımıza toplamda 2 kere çalışmış oluyoruz böylece. Bir tane üzerine sık iğne, bir tane altından dolaşarak ikili trabzan. Dolayısıyla arttırma da yapmış oluyoruz. 12 tane olan trabzanımız sıramızın sonuna geldiğimizde 24'e ulaşacak. Bu yöntemle hepsine çalışalım. Sıra sonunda görüşelim. Hepsine aynı çalışmayı tekrarladım. Sıramı kapatıyorum. İlk yaptığımın tepesine girerek yine ilmeğimi kaydırıyorum. Bu renkle devam edeceğim şu anda. Şu bacakların üzerine çalışacağız. Şu uzun yaptıklarımız, yani sık iğnelerimizi ya da ikili trabzanlarımızın üzerine çalışacağız bu sırada. O nedenle bir kere daha ilmek kaydırıyorum oraya geçmek için. İlmeğimi kaydırdıktan sonra burada bir tane sık iğne yapacağım. İpimi biraz esnettim, uzattım. Aynı yere girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Burada 5 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5. Yine sık iğnemi atlıyorum. Şu tepeyi atlıyorum.
Yine trabzanımın tepesine giriyorum buraya. Bir sık iğne ile bu zincirleri buraya bağlıyorum. Böyle bir halka oluşturmuş olduk. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sık iğnemi atladım. Bir tepeyi alttaki ikili trabzanın üzerine girerek yine bir sık iğne ile bunu buraya bağladım. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Toplamda 12 tane bu halkadan elde edeceğiz sıranın sonunda. Sıra sonunda görüşelim. Şimdi en son 11 tane halkamı yaptım. Şurada bir tane daha var. Buraya bağlayacağız onu da. 5 zincirimi çektim yine 12.'yi yaparken. Şuraya hemen giriyorum. Bunu buraya sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesmeyeceğim. Bir sırada tekrar kullanacağım için bekleteceğim şimdilik. Gerekirse keserim daha sonra. Şimdi diğer bir rengimi aldım. Burada şunu yapacağım. Şu sık iğnelerimiz vardı ya, üzerine çalışmadığımız arada kalan. Onların üzerine çalışacağız bu kez de. Şöyle arkadan çalışacağız. Halkalarımızın arkasından çalışacağız. Her birine 3 adet üçlü trabzan çalışacağım. İlmek oluşturuyorum yine. Herhangi birinden başlayabilirsiniz. Şuradan sıradan başlayayım ben. Halkam önde, arkasından geçirdim tığımı. Başına bir kere doladım. Başına bir kere doladığım üçlü trabzanı yapıyorum. İlk ilmeğimin içinden geçirdim. 2 tığımda 2 tane daha var ve 3 aşamada yukarıya çıktım. Tekrar başına doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1 2 3 bir kere daha 1 2 ve 3. Arada bir zincir çekeceğim. Bir sonraki sık iğnemin tepesine çalışacağım. Arkadan 1 2 3. Tekrarlıyorum 2 kere daha. 1 2 3. Son kez. Yine arada bir zincir var. Bu kez buraya. Bu üçlü trabzan gruplarından 12 tane olacak. Tüm sık iğnelerimizin tepesine çalışalım. Sıra sonunda görüşelim. 4. sıramı da bitirdim. Pembe renkli işim bitti. Burada ilmeğimi kaydırıp kestim. Alt sıralarda kaydırdığımız gibi. Şimdi ben yine craft'la devam edeceğim. Burada ipimi bırakmıştım. Eğer siz farklı bir renkle çalışacaksanız, ipinizi kopardıysanız ya da şey yapabilirsiniz. Direkt ikili trabzan yaparak başlayabilirsiniz. Şu trabzanların tepesine ikili trabzan yapacağız. Aşağıda yaptığımız üçlü grup vardı ya. Hem onlara hem de şu arada tek zincir çekmiştik. Hem de buraya sıra boyunca ikili trabzan çalışacağız. Sadece bir ayrıntı var, onu göstereceğim şimdi. İlk olarak şu ipimi ben bir buraya alayım. Öne. Şöyle bir zincirle burada kilitleyeyim. 3 zincir de çekebilirsiniz burada. Ben şu şekilde bir ikili trabzan çalışıyorum. Onu yapacağım. Benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz. 3 zincirle başlayabilirsiniz ya da ikili trabzan yapma yöntemleriniz varsa, ben zincirin görüntüsünü sevmediğim için böyle çalışmalar yapıyorum. Ne yaptım? Başta 3 tane bakın trabzanım var. İlkinin tepesine bir tane ikili trabzan çalıştım. Geldim ortadakine. Ortadakinin üzerine çalışırken şu halkamı da alıyorum. Halkamın da böyle içine giriyorum. Zincirin içine değil de bu şekilde tığımla aldım. İkisini birlikte. Sonra ortadaki trabzanımın tepesine girdim. 2 seferde yukarıya çıktım. Halkamı da toplamış oldum.
Üçüncü trabzanıma geldim. Oraya hemen bir tane daha yapıyorum. İkili trabzan. Aradaki zinciri çektiğim boşluk var. Oraya da yapıyorum bir tane. İster zincirin içine girin, ister böyle altından geçirin. Geldim ikinci grubuma, ikinci üçlü trabzan grubuma. İlkine yine tepesine giriyorum direkt. İkili trabzan. Ortadakini yaparken halkamı da tutturuyorum. İkisini bir alıyorum. Bu kadar. Sıra boyunca bu işlemleri tekrarlayacağız. Aralarda zincir yok. Sadece ikili trabzan çalışıyoruz. Tek ayrıntı, bu ortadakini yaparken şu halkayı da tutturuyoruz. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. 5. sıramı da tamamladım. Burada toplamda 48 adet trabzanım var. Bu ipi keseceğim artık. Daha temiz oluyor kesince. Renk değiştiriyorum. Siz hangi renkle devam ediyorsanız onunla çalışabilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer benim kadar renkli değil de iki renk olarak çalışırsanız benim craft yaptığım yerleri ana renginiz olur. Aradaki renkleri tek renk olarak örebilirsiniz. Şimdi bu sırada iki trabzan çalışacağız. Bundan sonraki sıralarda artık hep tekrar yapacağız aslında. Hep aynı örneği tekrarlayacağız gibi düşünebilirsiniz. Ördükçe zaten mantığını anlayacağız. İlmek oluşturdum. Ben farklı bir renge geçtim. Başına doladım. Eğer siz ipinizi kesmiyorsanız, aynı renkle devam ediyorsanız, yani burada aslında renk değiştirmeniz gerekiyor. Direkt ikili trabzan yaparak başlayabilirsiniz ya da 3 zincirle. Şöyle yapacağım. 48 tane trabzanım var. Şu uzunlardan başlayacağım. Uzun çektiğimden, pardon, onun yanındakinden, buradan kapattığım yerden başlayacağım. Şu kapattığım yere giriyorum. Direkt bir tane ikili trabzan yapıyorum üzerine. Normal. Buraya altından dolaşıyorum. İkinci sırada yaptığımız gibi bacağından giriyorum. Bu şekilde bir ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakinin yine üzerine giriyorum. Yanındakinin altından geçiriyorum. Arttırma yok. Bir tanesinin üzerine çalışıyoruz. Bir tanesinin altından geçiyoruz. 48 tane trabzanımız vardı. Sıra sonunda yine 48 tane trabzanımız oluyor. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Yeşil rengimle de işim bitti. 6. sıramızdı bu. 7. sıraya geçiyorum. Burada bir kasılma olabilir. Endişe etmeyin. Ördükçe düzelecek o. Şimdi şurada yaptığımız çalışmayı yapacağız burada aslında. Tekrara düşüyoruz demiştim. Hemen şöyle bir ilmek oluşturdum tığımda. Şu uzun bacakları altından girdiğimiz uzun trabzanlara çalışacağız burada. Şu kısaları boş bırakacağız. Herhangi birinden başlayalım. Şuradan başlayayım. Burası ilmek kaydırdım. Sıramı bitirdiğim yer. Buraya giriyorum. Bir sık iğne ile buraya bağlıyorum bunu. Burada da bakın sık iğne ile bağlıyorduk şu zincirlerimizi. Burada 5 zincir çekmiştik. Bu sırada 6 zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Çok gevşek çekmiyorum zincirlerimi, kötü görünmesin diye. Şu aradaki kısa olanı atlıyorum. Şu alttan da geçirdiğim uzuna girip sık iğne ile bağlıyorum. Sıra boyunca aynı şeyi tekrarlayacağız. Yine bu halkalardan yapıyoruz yani. Şu aşağıda yaptığımız. Toplamda 24 tane olmalı. Öyle hatırlıyorum. 24 tane olacak. 3, 4, 5, 6.
Bunu atlıyorum. Bir diğerine sık iğne ile bağlıyorum. Şu ipleri gizleyeceğim. Sıra boyunca bu işlemi tekrarlayalım. Sıramı da tamamladım. İlk yaptığımın içine girip ilmeğimi kaydırdım. Sıramı kapattım. İpimi kestim. Farklı bir renk alıyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Şu pembe yaptığımız sıranın aynısını yapacağız. Burada yaptığımız gibi 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Şu kısa olan trabzanlarımızın tepesine. Arkadan giriyorum. Bunun tepesine. İlmeğimi oluşturdum. Tığımın başına doladım. 1 2 3 seferde yukarıya çıkıyorum. 1 hatırlatmak için şöyle bir kısaca göstereyim. Çok tekrar etmek istemiyorum sıkıcı olmasın video diye. 3 tane üçlü trabzanımı yaptım. Arada bir zincir çekiyorduk. Yine zincirimi çektim. Bu kez diğerine geçtim. Burada sık iğnelerimiz vardı. Sık iğnelerimize çalışmıştık. İkinci sırada bir ikili trabzan, bir sık iğne yapmıştık. Burada ikisine de ikili trabzan yaptık. Kısa olana çalışıyoruz. Zaten diğerinin üzerine bu halkalarımızı yaptık. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Bu 8. sıramız. Bu üçlü trabzan gruplarından toplamda 24 adet olacak sıranın sonunda. Burada 12 tane vardı şu gruplardan. Burada 24 adet olacak. 8. sıramı da tamamladım. 9. sıraya geçiyoruz. Şimdi burada ben şu halkayı yapmıştık ya 6 zincirli. Onu 5 zincire düşürdüm. Bana çok uzun göründü o. Sizde eğer normalse değiştirmeyin. Ben değiştirdim. O videonun başına da yazı olarak ekleyeceğim. Craft rengimle çalışmaya devam ediyorum. Şu sıranın aynısını hazırlayacağız. İlmeğimi oluşturdum. Başına aldım tığımın. Herhangi bir yerden başlayabiliriz. Şu boşluktan başlayayım. Rastgele bir yerden başlıyorum. Buraya boşluklara da ikili trabzan yapıyorduk. İkili trabzan yaparak başladım. Daha sonra üçlü trabzan grubumun ilkine tepesine girdim. Yine ikili trabzan yaptım. Ortadakini yaparken halkamızı da alıyorduk. Orayı da aldım. Yine ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. 3. trabzanımın tepesine giriyorum. Ve yine boşluğuma girdim. İkili trabzan şeklinde sıramızı tamamlayacağız. 96 tane trabzanımız olacak sıra sonunda. 10. sırama geçiyorum. 9'da tamamladım. En son ilmeğimi kaydırıp ipimi kestim. Şu şekilde elinizle sıralar bittiğinde düzeltebilirsiniz. Bir sonraki rengimi aldım. İlmeğimi oluşturduktan sonra tığımın başına alıyorum. Şu yeşilin aynısını yapacağız. Bu sırayı yapacağız. Şimdi herhangi bir uzun bacağın sağından başlıyorum. Şunun altından geçeceğim çünkü. Onun sağındaki tepeye girip normal ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. İsterseniz 3 zincir çekebilirsiniz. Şunun altına giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yanındakine normal tepeye girerek yapıyorum. Bir sonrakine alttan giriyorum. Yanındakinin üzerinden aynısı yeşil rengimizde yaptığımız gibi bu şekilde sırayı tamamlayacağız. Arttırma yok. 96 trabzana ulaşmıştık. Sıra sonunda yine 96 trabzanımız olacak. Buradaki gibi kasılma olmuştu ya, bende olmuştu en azından. Olursa endişe etmeyin, sonra toparlıyor. En son şu 10. sırayı çalıştım, turuncu olan. Daha sonra 11. sırada yine şuralarda olduğu gibi 5 zincir çekip uzun olan trabzanımın üzerine sık iğne ile bağladım. Birebir aynısı olduğu için çekmedim oraya vakit kaybı olmasın diye.
O sırayı da tamamladıktan sonra yine renk değiştirip üçlü trabzan grupları yaptığımız şu pembe ile beyazın olduğu sırayı tekrarladım. Ve fakat burada arada zincir çekmedim. Bunların arasında birer zincir çekmiştik. Burada zincir çekmeden direkt diğerinin şu kısa olan ikili trabzanların üzerine çalışıyoruz. Direkt diğerine geçip yaptım. Bir zincir çekince fazla geliyor. Bir yüz sırada zaten onu kullanmayacağım. Ama eğer sizinki kaslıysa çekebilirsiniz. Sanmıyorum ama bu artık sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş. Son 2-3 sıramız kaldı. Çok genişlemesin, dalgalanma olmasın diye ben çekmedim. Bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonunda bir yüz sırada görüşelim. 12. sıramı da bitirdim. 13. sırama geçiyorum. Craft rengimi aldım yine. Bu sefer arada zincir olmadığı için üçlü trabzan gruplarımızın ilkine yine ikili trabzan yaparak başlıyorum. Yine ortadakini yaparken halkamı da alıyorum. Aynı şekilde. Daha sonra sondaki 3. trabzanıma da ikili trabzan yapıyorum. Arada yapmıyorum artık. Bir sonrakine geçip ilkine yaptım. İkinciyi yaparken, ortadakini yaparken halkamı da aldım. Daha sonra üçüncüye girdim. Bu şekilde tüm sıramı tamamlayacağım. Şu uzunların arasında 2 tane trabzan oluyor bu sırada. Diğerlerinde 3 tane oluyordu burada. Burada 2 tane oluyor. Bunu da tamamladım. Sıra sonunda görüşelim. 13. sıramı da tamamladım. Artık son sıramı yapıyorum. Bundan sonra kenarını örmeye başlayacağım. Rengimi değiştirdim. Yine kilitledim. Şurada yaptığımız çalışmayı yapacağız. Şu yeşil, turuncu sırada yaptığımızı. Yani hepsine ikili trabzan yapacağım. Şu bacakların altından gireceğim. Şu ikisinin normal üzerinden geçeceğim. Burada arada 3 tane olmadığı için, eşit olmadığı için 2 tanesinin üstünden alıyorum. Şu bacağın altından geçiyorum. Bir yerlerinde bir tanesinin üzerinden geçip bir tanesinin altından yapmıştık. Burada 2 tanesinin üzerinden yapıyorum trabzanımı. Bir tanesinin altına dolaşıyorum. Şunun. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Daha sonra görüşelim. Sıramı tamamladım. İlk yaptığımın tepesine ilmek kaydırdıktan sonra şimdi bir sıra tüm ilmeklerime ilmek kaydıracağım. Şöyle önümdeki ilmeğin üzerine giriyorum. İpi alıp tığımdaki ilmekten çıkarıyorum. İlmek kaydırma bu. Bu şekilde şuraya bir işaretleyici koyabilirsiniz, belirleyici, kaçırmamak için. Tamamını ilmek kaydıracağım. Daha sonra kenarını örmeye başlayacağız çantanın. Şu anda ütüleme işlemi, herhangi bir işlem yapmadım. 27 santim ölçüyü de vereyim. 27 santim. Kenarını yapınca ama açılma olacak yanlara doğru. Daha çok büyüyecek. İlmek kaydırmayı bitirdikten sonra tekrar görüşelim. Bir sırada ilmek kaydırmamı tamamladım. Şimdi burada 144 tane tepem var benim. 144 ilmek oldu en son. 100 tanesini ayırdım. 44 tanesi yukarıda kaldı. Burası çantamın ağzı olacak. Açık kalacak. Şu 100 ilmeğe kenar öreceğiz. İşaretleyici koydum ben. Buradan başlıyorum. Craft rengimle çalışacağım. İlmeğimi oluşturdum tığımda. Şimdi şurası ilk noktam, başlayacağım nokta. Şurada önde ilmek kaydırdığımız yer var. Buraya çalışmıyoruz. Hemen arkasındaki yere çalışıyoruz. 2 tane tepe gözüküyor bakın. Bir burada, bir de arkada.
arkadaki loblara çalışıyoruz. Öndeki boşta kalacak. Bir sıra sık iğne çalışacağım. Bir sonraki noktama, işaretleyicimi koyduğum noktaya gelene kadar 100 adet sık iğne çalışacağım arka kanatlara, arka loblara. Şu ön taraf boşta kalıyor. Bu şekilde işaretlediğimiz yere kadar gelelim. 100 tane sık iğnemi çalıştım. Artık bu kıvrılmaya başlayacak. Arttırma yapmıyoruz kenar kısmını ördüğümüz için. Bunu yaptıktan sonra bir zincir yapıp dönüyorum geri. Şurada hemen ilk görünen noktaya yine bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki bakın ikinci sık iğnemiz burası. Bu birdi. Şöyle V şeklinde gözüküyor. Bu da 2. Altından giriyorum. Buradan üstünden değil, şu üstteki tepeye değil, dibine giriyorum. Şuraya. Şu ilmek kaydırdığımız yere de dikkat edelim. Bunu da almayalım. Uzun bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Sıradaki bu bakın. Üzerinden tepeden giriyorum. Normal sık iğne yapıyorum. Bir sonraki noktaya şu tepesine girdiğim, şu tepesine girdiğim sıradaki bu. Bunun yine dibinden giriyorum. Bu şimdi ilk sıramız gibi düşünelim. Bir sıra sık iğne yaptık. Bundan sonraki sıralar çok kolay olacak. Nereye gireceğimiz gayet belli olacak. O yüzden endişe etmeyin. Eğer zor gelirse sabredin. Çünkü bitince çok güzel oluyor. Eğer bunu yapmak zor gelirse normal sık iğne yapabilirsiniz. Hepsinin üzerine girerek çalışabilirsiniz. Şimdi sıradakinin üzerine girdim. Diğerinin altına giriyorum yine. Dibinden giriyorum. Bir normal sık iğne yapıyoruz. Bir tane dibinden girerek uzun yapıyoruz. Şurası benim sırayı kapattığım yerde. O ipleri de gizleyeceğim. Bu şekilde üzerlerine değil de şu diplerini kontrol edin. Diplerinden anlaşılıyor zaten. Bu üzerine girdiğimiz, bu uzun yapacağımız, bu üzerine gireceğimiz, bu uzun yapacağımız. Şöyle bakarak sağlamasını da yapabilirsiniz. Bakın bir tanesi uzun, bir tanesi boşta, bir tanesi uzun. Bir tanesi boşta, bir tanesi uzun şeklinde belli oluyor. Bu şekilde tüm sık iğnelerimize aynı işlemi tekrarlayacağız. Buraya kadar geleceğiz. En sonda yine bir üst sıraya nasıl çıkacağımızı gösteririm. Dediğim gibi bundan sonraki sıralar kolay oluyor. Bu çalışmayı ben daha önce başka bir çantada yapmıştım. Gerçekten duruşu çok güzel. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Sıramın sonuna geldim. Son 2 tane kaldı. En son uzun yapmıştım. Bir sonrakine kısa yapıyorum. Bakın son sık iğnem, son tepem burada. Onun dibi de burası. Oraya giriyorum. En son. Burada bunu çekerken çok uzun çekmiyorum. Çok gevşek çekmiyorum. Bir potluk oluşmasın kenarda diye. Bu şekilde bitirdim. Yine bir zincir çekip döndüm. En son burada uzun çalışmıştık. Kısayla başlıyoruz. Her sıranın başında çift sayı biliyorsunuz sayımız. Kısayla başlıyoruz. Uzunla bitiriyoruz. Şimdi yine kısayla başlayıp uzunla bitireceğim. Çevirdikten sonra zincirimi çektikten sonra en son aşağıda uzunla bitirmiştim. Şimdi buraya kısa yapacağım. Bakın bu uzun olan. Kısayla başladım yine. Normal sık iğne ile başladım. Şurada görünen de uzun yapacağım. İkinci sık iğnem. Bunun dibi artık burada. Aşağıda değil. Aşağıyla işimiz bitti. Buraya dibinden girerek uzun bir sık iğne yaptım. Sıradaki uzun bakın. Onun tepesine normal sık iğne yapıyorum.
Sırada bakın kısa olan var. Onun dibine giriyorum. Uzun yapıyorum. Kısa olanın üzerine uzun yapıyoruz. Uzun olanın üzerine tepeden girip normal sık iğne yapıyoruz. Elinize alınca zaten anlayacaksınız. Bu şekilde. Bu sıramın da sonuna geldim. Bu bitiş noktasını bir daha göstermek istiyorum. En son uzunun üzerine kısa çalıştım. Bakın bu kısa, dibi de şurası. Buraya giriyorum. Uzun yapıyorum. Yine uzunla bitiriyorum. Burayı çok gevşek tutmuyoruz demiştim. Tekrar zincirimi çekip geriye dönüyorum. Kısa yaparak başlıyorum. Kenar kısmını da tamamladım. Bu tarafta bitirdim yine. Burası çantamın düz tarafı. Buradan başlamıştık sık iğne örmeye. Burada bitirdik. Yani toplamda 7 sıra oldu sık iğne ile birlikte ilk başta yaptığımız. Şimdi bu parçadan aynısından birebir bir adet daha hazırlıyoruz. İkisini birbirine birleştireceğiz. Bu şekilde bu yanlardan. İstediğiniz yöntemle birleştirebilirsiniz. Tığ ile, iğne ile, tersten, düzden. Ben ipimi biraz uzun kesip bu kez iğne ile birleştireceğim. Burada direkt ipimi kesiyorum. Çok uzun kesmiyorum. İğne ile çalışırken içine girip çıktıkça kağıt ip yıpranıyor. Biterse yeniden takarım. 2 katla çalışabilirsiniz. Ben böyle tek kat çalışacağım. Bu şekilde sıktım. Hemen bir iğneye takıp dönüyorum. İpimi iğneme geçirdim. Düz kısmından dikeceğim. Burası çantanın içi, burası dışı. Karşılıklı lopları, tepeleri birbirine birleştireceğim. Şimdi ilk tepem burası. Bu parçamda. Alttaki parçama giriyorum. Bu şekilde söküyorum. Her iki loba da giriyorum. Sadece bir tanesine değil. Karşıdakine, ilkine tekrar giriyorum. Buna bu yönden giriyorum. Buna da buradan giriyorum. İçeriden dışarıya çıkarıyorum. Burası kenar olduğu için aynı yere bir kere daha gireceğim. Başlarken. Şimdi ikinci tepeme geçiyorum. İkinci sık iğnemin tepesine. Yine ilk buna giriyorum. Buradan çıkıyorum. Hep alttan aşağıdaki parçadan başlıyorum. Bu şekilde sıradakine girdim. Eşit ölçüde çekelim ipi. Çok sıkmayalım. Biri uzun, biri kısa olmasın. Gözüküyor dışarıdan çünkü. Bunun şekli hoşuma gittiği için böyle verevine. Bir önceki videomda da böyle bir çalışma yapmıştık. Şapka videomda böyle bir dikiş yapmıştık. Hoşuma gitti o verevine gözüken ipin şekli. Bu şekilde karşılıklı hep alttan girip diğerinden çıkıyorum. Sıra sonuna kadar parçamın tamamını dikeceğim. Dikişlerimi tamamladım. Bu şekilde gözüküyor. İçi de gayet geniş oldu çantamızın. Şöyle yaptığım zaman, ölçtüğüm zaman 34-35 santim kadar oldu genişliği. Bu şekilde duracak. Şimdi şu kenarına ve şu ağız kısmına da bir sıra sık iğne gideceğiz. Yine bu rengimi kullanacağım. Şuradan başlayalım. Şuradaki boşluklara çalışacağım. Şöyle bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Şurada gözüken boşluklar var bakın. Uzun çalışmıştık ya oralara. Yine bir zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Yine bir zincir çekiyorum.
Bir sonrakine geçiyorum. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi şurada yine ilmek kaydırdığım yerlere değil, arkada trabzanlarımın tepesine gireceğim ve sık iğne çalışacağım. Bu şekilde tüm çevresini dolaşacağım. Buraya geleceğim, yine burada yaptığım gibi bir sık iğne çalışması yapacağım. Şu birleşim noktasında da zincir çekip bu tarafa geçebilirsiniz ya da buraya da yapabilirsiniz, nasıl hoşunuza giderse. Sonra bu tarafına yapacağım sık iğne. Geleceğim, burada sıramı başladığım yerde kapatacağım. En son şu kenardan, tepeden çevresine, ağız kısmına sık iğne gitmiştik. Onu yaptıktan sonra da ben bir sıra ilmek kaydırma yaptım. Yapmasanız da olur. Şöyle ilmek kaydırarak bir sırada öyle geçtim. Daha sonra böyle bir askı kullanmak istedim. Elimde vardı, değerlendirmek istedim. Normalde ipin kendisiyle de askıları oluşturabilirsiniz. Benim kanalımda birçok video var, askı çeşitleri, çanta videolarımın içine bakabilirsiniz. Şöyle 2 tane sap olur. Hem buradan hem arkasından 2 tane. Ya da şuradan takmalı deri sap kullanabilirsiniz. Ben bunu değerlendirmek istedim. Eğer siz de bu tarz bir şeyi kullanmak isterseniz diye bunu nasıl monte ettiğimi paylaşmak istiyorum. Askımın ham halini alıyorum. Şurasını kapatmak istedim ama burada potluk olur, düzgün durmaz diye. O yüzden altına yaptım ben. Böyle tığımla ilmeğimi oluşturdum. Aynı ipimden. Bunun içine girerek sık iğne çalışıyorum. Bu şekilde direkt halkamın etrafından şöyle giriyorum. İpi alıyorum. Daha sonra bunun içinden geçiriyorum. Bu şekilde zor gelirse şöyle yapabilirsiniz. Bakın, içinden geçirip tığdan dolayıp tekrar sık iğne yapar gibi kaydırabilirsiniz. Bu arada ben bunu 3 milim tığla yapıyorum. 3,5'tan daha kolay oluyor 3 milimle yapınca. Daha küçük, ince bir tığla yapıyorum yani. Bu şekilde içinde kendime ilmek oluşturuyorum birleştirme yapmak için. Şöyle bir daha göstereyim. Elimi çok gevşek tutmuyorum ama hareket edemeyecek kadar da şu ilmeklerin arasında tığımızın girmesi gerekiyor. Aşırı sıkarsak bunu birleştirirken zorlanırız. O yüzden de gevşek yapmasam da bütün gücümle de sıkmıyorum. Makul bir şeyle bırakıyorum. Burada ben sanırım 20 tane falan sık iğne yaptım. Biraz daha dolu dursun diye. Yani buraya denk gelmesi için. Çünkü burada mesela 12 tane ilmekle birleştirdim ama 12 tane yaparsam bu buraya denk gelmez. O yüzden ya ayrık ayrık durur birleştirirken, bu şekilde durur. Öyle durmasını istemediğim için buradaki ilmeğimden daha fazla sık iğne yapıyorum. Şimdi ben 20 tane sık iğnemi yapayım, bir de montelerken göstereyim. Tığımda ilmeklerimi oluşturdum. İpimi kesmedim. Direkt buradan çalışmaya başlayacağım. Burada da birleştirmek istediğim yeri belirledim. Şimdi ne yapacağım? İlk noktama giriyorum tığla. Bakın, ilk ilmeğimin direkt içine giriyorum. İlmek kaydırdığım için benim burada 2 tane var. Buradan bu ilmeğimi dışarıya çıkarıyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Çantamın üstüne geldi bakın. Sıradaki ilmeğimin, elimi çok sıkmıyorum. İlmeklerimi gevşek tutuyorum biraz. İçine giriyorum. Sıradaki ilmeğime giriyorum. Buradan da karşısına denk gelen ilmeğe, burada daha fazla ilmeğim var ya, direkt yanındakine değil de mesela bir sonrakine giriyorum. Bu ipi hem sapımdaki ilmeğimden hem de çantamın içinden geçirdikten sonra bu kez tığımdaki ilmeğin içinden kaydırıyorum. Klasik bir aslında birleştirme yöntemi. Sıradaki ilmeğime girdim. Gene girdim. Mesela bir tane atladım yine. Bunun da aslında şeyi yok. Nereye denk gelirse. İçinden geçirdim. Şöyle tutunca
Şöyle dönüp gelecek ya bu buraya. Tam karşısına denk gelen neresiyse mesela gene birer tane atlaya atlaya gideceğim. Burada zaten ben 12 ilmek kullandım çantada birleştirmek için. Buraya da 20 tane zincir çektim. Yani aslında birer tane atlayınca hemen hemen denk geliyor. Bu şekilde sonuna kadar birleştireceğim. İşaretlediğim yere gelene kadar. Çantam yuvarlak olduğu için çok fazla noktayla birleştiremiyorum. Yamulur çünkü ağzı. Bir de ben mesela şu ilk yaptığım sapta biraz sıkmışım. Aslında o kadar sıkmasam daha iyiymiş. Şurayı biraz sıkarak çalışmışım. Ama yine de düzgün duruyor. Bunu da yaptıktan sonra artık çantam tamamlanmış olacak. Astarı dikmeyi düşünüyorum ama şimdi değil. Şu anda başka işler var elimde. O yüzden astar dikmeyi şu anda paylaşamayacağım. Dilerseniz siz astarlayabilirsiniz. Zaten şekil olarak da çok zor bir şekli yok çantanın. Şu kısmı ayrıca pay olarak değil de şöyle bütün olarak bir ölçü alıp iki parçayı birleştirebilirsiniz. Tabii bu kısmı da şeklini de vermeniz gerekiyor. Ondan sonra çantamız tamamlanmış olacak. Bu sapımı da monte ettim bu şekilde. Çok tatlı oldu. Umarım beğenir ve denersiniz. Görüşmek üzere.